Kafayı yiyeceğim. Burası komple mezarlık. Yani çok garip ya abi ya. Bakın buralarda hep mezar. Baştan aşağı hepsi mezarlık. Hepsi burada zamanında yatan hastalara ait. Şimdi mezarlıkların içinden yürüyeceğim. Her bina farklı psikiyatri hastaları için ayrılmış. Mesela bazılarında ağır hastalar, bazılarında hafif seviyede olan hastalar için, yani her biri ayrı ayrı departmanlarda yapılmış. Çok güzel alanlar, bölümler var ama bir de buranın geçmişine bakalım. Geçmişte burada ne tür tedaviler uygulanıyordu? Henüz şu dönemdeki gibi adam akıllı tedaviler ortaya çıkmamışken. Hadi bu hikayeyi de beraber izleyelim. Şu an çok garip hissediyorum. Yani hiçbirinin ismi, adı, sanı, hiçbir şey belli değil ve bu şekilde defnedilmişler. Sağım solum mezar, komple her yer. Şu an çok garip hissediyorum. Yani hiçbirinin ismi, adı, sanı, hiçbir şey belli değil ve bu şekilde defnedilmişler. Burası çok büyük bir kompleks ve aşırı fazla bina var. Hemen şuradan otobüs bile geçiyor. Çek Cumhuriyeti'ne geldiğiniz zaman herkesin aklına gelen ilk şey, burada Charles Köprüsü var, tarihi sokaklar var, bu taş köprü var, bilmem nesi var. Genel olarak turistlerin gittiği önemli yerler var ama turistlerin çoğunun bilmediği ve zamanında burada çok derin izler taşıyan bir yerdeyiz bugün. Bugün şehrin kuzey tarafında bulunan Bohnice Akıl Hastanesi'ndeyiz. Yani şu anki ismiyle Akıl Hastanesi değil burası. Şu anki ismiyle Psikiyatri Hastanesi. İçeride dünyadan bağımsız yaşayabileceğiniz şekilde çok büyük bir alana kurulmuş burası. Şimdi gidip beraber orada bakacağız, her şeye beraber göreceğiz ve bahçesi baya büyük. Bahçenin içerisinde hastalar var. O hastaları da görebiliriz belki. Öncesinde buranın hikayesini bir anlatmaya başlayalım. Bakalım burası nasıl bir yermiş. Hadi başlayalım. Let's go. 1900'lü yılların başında Prag hızla büyüyordu. Sanayi gelişiyor, fabrikalar açılıyor ve kırsaldan binlerce insan şehre göç ediyordu. Bu hızlı değişim beraberinde ağır çalışma koşullarını, yoksulluğu, alkol bağımlılığını ve ruhsal hastalıkların artmasını getirdi. O dönemde Bohemya Krallığındaki mevcut psikiyatri kurumları artık yetersiz kalıyordu. Bunun üzerine 1903 yılında yeni ve modern bir psikiyatri kompleksi kurulmasına karar verildi. İnşaat birkaç yıl sürdü ve 1909 yılında ilk hastalar kabul edilmeye başlandı. Fakat burada yapılan şey sıradan bir hastane değildi. Bohnice'de hastalar tek bir binaya doldurulmuyordu. Kadın hastalar ayrı, erkek hastalar ayrı, yaşlılar, çocuklar, alkol bağımlıları, epilepsi hastaları, bunların hepsini ayrı ayrı yerlere, departmanlara koyuyorlardı. Yoğun gözetim gerektiren hastalar ise farklı pavyonlarda kalıyordu. Pavyon dediğimiz şey hastane bölümleri oluyor. Bu yaklaşım hem güvenliği arttırıyor hem de tedaviyi daha düzenli hale getiriyordu. Tedavinin nasıl olduğuna bakalım. 1900'lü yılların başındaki psikiyatri bugün kadar gelişmiş değildi. Antidepresanlar henüz yoktu. Modern psikoterapi bugünkü haline ulaşmamıştı. Bu nedenle doktorlar hastaların günlük yaşamını düzenlemeye çalışıyordu. Bahçe işleri, tarım, marangozluk, hayvan bakımı, mutfak işleri, dikiş, temizlik. Birinci Dünya Savaşı başladığında hastanenin bazı bölümleri askerler için kullanılmaya başladı. Savaş travması yaşayan birçok asker burada tedavi edildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise durum çok daha zordu. Nazi işgali altında ilaç sıkıntısı yaşandı. Personel sayısı azdı. Yiyecek bulmak bile zorlaştı. Bütün bunlara rağmen hastane faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Komünist dönemde ise 1948 yılında Çekoslovakya komünist bir rejime geçti. Bohnice artık tamamen devlet kontrolündeydi. 1950'li yıllarda kampüsün büyük bir kısmı ordu tarafından kullanılmaya başlandı. Bazı pavyonlar yıllarca askeri kullanımda kaldı. Ancak 1991 yılına gelindiğinde hastane tüm alanlarını yeniden geri aldı ve sağlık hizmetlerine odaklandı. Günümüzde ise Bohnice 2013 yılında kurumun adı Psikiyatri Hastanesi olarak değiştirildi. Bugün de kim yanında var? Bakın. Benimki Merhaba. oldu. Merhaba. Nasılsın? Daha gerçi Türkçenin nasılını öğretmedim ona. Kürtçe biliyorum daha çok. Tu çavayı? Zbašem. Tu čabaja. Ajibaşem. Galaxy Pass. Zor Pass. Where we are going today? Psychiatric Hospital, Bohnice. Now we are next to the exit to Yeah. the Psychiatric Hospital in Luk. Arkadaşlar girişi şöyle başlıyor. Burada zaten psikiyatrist Novosinice Bohnice. Bohnice Psikiyatri Hastanesi diye geçiyor. Size söylediğim gibi sonradan bunun ismini değiştirdiler. Önceden Akıl Hastanesi diye geçiyordu. Burada hastanenin bölümleri yazıyor. Hangi bölümde neler var? Bakın spor bölümü var burada mesela, tenis. Zaten burada nerede VC var, nerede bu yemek yeme yerleri var. Bakın lekana var, içeride eczane var aynı şekilde. Yemek yeme salonları var. Bu araba park edeceğiniz yerler var. Hepsi burada zaten belirtmiş. İçeride hayatınızı sürdürebileceğiniz şekilde burası zaten inşa edilmiş. Let's go. Burası çok büyük bir kompleks ve aşırı fazla bina var. Hemen şuradan otobüs bile geçiyor.
Otobüsler bile geçiyor. Hemen şu karşıda gördüğümüz bina ise zamanında herhangi bir durum için ya bir yatakhane olur, ya bir mutfak olur, ya bir restoran olur. Yani bir şey için kullanılmış orası. Ne için kullanıldığı orada yazmıyordu girişteki tabelada. O yüzden bilmiyoruz. Ama bakın gördüğünüz gibi bayağı büyük bir kompleks. Her yerde bir bina var. Hepsi zamanında farklı bir durum için kullanılmış. Bugün kampüsün içinde yürüdüğünüzde neden bu kadar büyük olduğunu fark edebiliyorsunuz. Burası inşa edilirken o dönemin doktorları çok farklı düşünüyordu. Yani burada daha çok insanın kendi ruh sağlığını iyileştirmek için tarım işleri, bazı tür egzersizler olsun, doğa yürüyüşleridir, onun dışında sanatla iç içe olma gibi birçok aktiviteyle ruh sağlığının düzeleceğine inandılar. Ve bu yüzden burada birçok kompleks yapıldı, birçok büyük kompleks ve bina yapıldı ve her bina farklı bir amaçla kullanılıyor. Kimi binalarda mutfak işleri, kimilerinde bahçe işleri. Şu anda karşımda bazı hastalar egzersiz yapıyor günlük. Bu nedenle tek bir bina yapmak yerine koca bir kampüs tarzından bir şey inşa ettiler burada. Kendi çamaşırhanesi vardı, kendi mutfağı vardı, kendi doğa alanları, yürüyüş alanları vardı. Yani kısaca buradan dışarı çıkmadan hayatta kalabileceğiniz şekilde burası inşa edilmiş ona göre. Ve aşırı büyük bir kapasiteye sahip, aşırı büyük bir alana yayılmış burası. Ve günümüzde halen de gördüğünüz gibi faaliyetlerini sürdürüyor. Bakın mesela burada 31 numara var. Burası farklı bir yer için kullanılıyor. Yani her bir binanın farklı bir amacı var. Her bina farklı psikiyatri hastaları için ayrılmış. Mesela bazılarında ağır hastalar, bazılarında hafif seviyede olan hastalar için yani her biri ayrı ayrı departmanlarda yapılmış, kategorize edilmiş. Burası ilk kurulduğu zamandaki olduğu gibi sistemi çok değişmedi. Ama bir konuda sistemi aşırı değişti. Onu da size birazdan anlatacağım. Burada insanlar üzerinde yapılan deneyleri tek tek hepsini size birazdan anlatacağım. In every building are different rules, different program, different food, and patients usually know between each other which building is good, which building is not so popular, and some buildings are closed that patients from some buildings cannot go outside, cannot. Because there are dangerous patient inside, yeah? Yeah, but it can be dangerous for themselves too. They can hurt themselves. Kristina'nın söylediği gibi yani arkadaşlar bazı binalarda hastalar dışarı çıkamıyor. Bakın şurada size göstereyim. Mesela bu 30 numara burada dışarı çıkabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Ama bazı binalarda gerçekten dışarı çıkamıyorsunuz. Çünkü tehlikeli hastalar içeriyor. Çoğu zaman hastalar tehlikeli olduğu için dışarıdakilere zarar vermesin diye çıkması yasak. Hani ağır hastalar oluyor bunlar. Bu sebepten ötürü dışarı çıkarmıyorlar o hastaları çoğu zaman. Bazı binalar böyle çalışıyor. Bakın şurası daha çok aktivite yapılan bu sentral terapi dedikleri yani burada el işçiliği olsun, bu sanat ile ilgili yani resim çizme olsun gibi birçok aktivite burada yapılıyor. Can we go inside? Hepsi buradaki hastaların yaptıkları resimler, çizimler. Size söylediğim gibi burada daha çok aktivite yapılıyor. Bakın burada bazı şeyler ekiyorlar, çiçekler, küçük ağaçlar. Şuna baksanıza çok çok tatlı bir şey. Tahtadan yapılmış. Çok güzel bir el işçiliği. Ben bunu çok sevdim, çok beğendim. En çok bu hoşuma gitti benim. Şöyle bir girişi var da nereye kadar gidiyor bu bilmiyorum. Ben çok da ses yapamıyorum. Bundan sonra ben bu kamerayı kapatıp normal çekim yapacağım. Size göstereceğim hepsini. Halen de yürüyorum. Arkadaşlar bayağı büyük bir kompleks burası. İleride çiftlik var. Buradaki hastalar için kurulmuş çiftlik alanları var. Orada tavşandır, attır, kedi ve köpek gibi birçok hayvan var orada. Buradaki hastalar oradaki hayvanlarla ilgilenip tedavi oluyorlar. Yani rehabilite oluyorlar bu şekilde. Gidelim şu ilerideki çiftliği bir görelim beraber. Burası hemen çiftliğin girişi. Hemen şurada at var bakın. Hemen girişte bir at gördük direkt. Devam edelim. İçeride zaten at sürme yerleri falan var. Yani kız arkadaşımın anlattığına göre baya güzel bir yer. Bunlar var yanına yaklaşmam bilmiyorum da tehlikeli gibi görünüyorlar. Böyle kocaman baya büyük atlar. It's really big horse ya. Yeah. Usually they are exhausted because they can feel people's emotions. Kristina şey diyor. Diyor ki buradaki atlar ben kendim de fark ettim gerçekten aşırı gerginler. Bu şeyden dolayıymış. Buradaki hastaların burada
terapi görmesi için kullanılıyor bu atlar. Şimdi bu atların kendi duyguları var. Söylediğine göre bu atlar bunları hissedebiliyor. Yani bu hastaların psikolojik durumlarını hissedebildikleri için gergin oluyorlar ve bu onların hayatı için çok da kolay bir durum değil. Şu şimdi size ne kadar doğru ne kadar yanlış gelir bilmiyorum. Ama Christina'nın söylediğine göre öyleymiş. Atlar bu hastalardan, buradaki yaşayan hastalardan aldığı enerji kötü olduğu için ve onu hissedebildikleri için ister istemez kötü hissediyorlar ve bu enerjiyi hissediyorlar gibi anladınız. Ben anlatamadım da yani bu tarzda bir şey. Şimdi zamanında antidepresan diye bir şey yoktu. Bu yüzden burası daha çok tarım, bahçeleri, bu marangozluk olsun, el sanatları olsun bunun gibi birçok güzel yerlere sahipti buralar. Bugün bakınca gerçekten çok güzel yerlere sahip burası. Çok güzel alanlar, bölümler var ama bir de buranın geçmişine bakalım. Geçmişte burada ne tür tedaviler uygulanıyordu? Henüz şu dönemdeki gibi adam akıllı tedaviler ortaya çıkmamışken. Hadi bu hikayeyi de beraber izleyelim. 20. yüzyılın başlarında ruhsal hastalıklar bugün olduğu gibi anlaşılmıyordu. Depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk, travma sonrası stres. Bunların neden oluştuğu tam olarak bilinmiyordu. Bu nedenle doktorlar çoğu zaman deneme yanılma yöntemleriyle tedavi uyguluyordu. Bazı yöntemler gerçekten faydalıydı. Bazıları ise bugün etik bulunmuyor. Öncelikle elektroşok tedavisi vardı. 1930'lu yılların sonunda Avrupa'da elektroşok tedavisi kullanmaya başlandı. Bonice'de de bu yöntemi uygulayan hastanelerden biri oldu. O yıllarda güçlü ilaçlar henüz geliştirilmemişti. Doktorlar ağır depresyon veya şiddetli psikoz yaşayan bazı hastalarda elektrik uyarılarının belirtileri hafifletebileceğini düşünüyordu. İlk yıllarda uygulamalar günümüz standartlarından çok farklıydı. Anestezi kullanılmıyor, kas gevşeticiler verilmediği için hastalar ciddi fiziksel zorlanmalar yaşayabiliyordu. Bugün ise elektroşok tedavisi uygun hastalarda anestezi altında ve çok daha güvenli koşullarda uygulanmaktadır. Bir sonraki yöntem ise lobotomi yöntemi. 1940'lı ve 50'li yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Çekoslovakya'da da lobotomi ameliyatları yapıldı. Bu operasyonlarda beynin ön bölgesindeki sinir bağlantıları kesiliyordu. Amaç saldırgan davranışları azaltmaktı. Ancak birçok hastada kalıcı kişilik değişiklikleri, hafıza sorunları ve ciddi yan etkiler görüldü. Tıp geliştikçe bu yöntemin zararları anlaşıldı ve tamamen terk edildi. Bugün lobotomi modern tıp tarihinin en tartışmalı uygulamalarından biri olarak kabul edilir. Ve bunun gibi birçok eskiye dayanan yöntemler vardı. Şu anda bunların birçoğu kullanılmıyor. Şimdi ise şu ileride mezarlık var. Çok değişik bir yer. Çok değişik bir hikayesi var mezarlığın. Ben size orada bunu anlatacağım. Gidelim. Şu anda ben geldim mezarlıktayım ama kocaman bir yer. Hepsinin üstü bu şekil yosunla kapatılmış. Bak mesela bu bir mezar. Şuradaki mezar, şuradaki mezar. Burası komple mezardan ibaret. Ve hemen şurada bir mezar taşı var. Kimindir bilmiyoruz. Herhangi bir hastanın yani çok da önemli görülmüyordu yani 20. yüzyılda bu. Çünkü 20. yüzyılda yani 1900'lü yıllarda buradaki psikiyatri hastanesinde kalan insanların tanıdıkları onların burada kaldığını bilinmesini istemiyorlardı. O yüzden öldükleri zaman da hiçbir şekilde mezarın üzerine isim falan yazılmasını istemediler. Yani gerçekten de buranın en etkileyici noktası bence buradaki mezarlık oldu. Çünkü baştan aşağı hepsi mezarlık buranın. Mesela burada bir mezar taşı var. Bakın burada bir mezar taşı. Kim bilir bu kiminkidir yani. Burası komple mezarlık arkadaşlar. Komple. Ve burada yüzlerce değil binlerce insan, yani daha doğrusu binlerce hasta burada defnedildi ve hiçbirinin mezar taşında isim yazılmadı. Bu da mezar. Burada mezar taşı var. Bizim sevgili annemiz Maria Tuma diye yazılmış burada. 1883 ile 1912 arasında yaşamış. Burada isim yazılmış. Demek ki yani çocukları onun bilinmesini istiyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyordu bu konuda. Şöyle şu şekilde onun anısına bırakılmış bunlar. Kim bilir kaç yıldır bunlar burada. Şimdi bakın mesela bunlarda hiçbir şekilde isim yok, bir şey yok. İşin garip tarafı ben şu an aşırı şaşkınım çünkü komple mezar burası. Size göstereyim bakın. Şimdi geldim ya bu size gösterdiğim bu mezarda mesela. Bakın buralarda hep mezar. Baştan aşağı hepsi mezarlık. Hepsi burada zamanında yatan hastalara ait. Şurası da mezarlık mesela. Bakın şuralarda mezarlık, şuralarda mezarlık, komple ta nereye kadar gidiyor mezarlık. Yani komple koskoca bir bölüme mezarlık yapmışlar. Bakın size kiliseyi gösterecektim.
Kiliseye bakın. Dostlar, kiliseyi bildiğiniz yeniden inşa ediyorlar. Yani bu restore falan değil. Yani bildiğiniz kiliseyi burada turistler için, turistlerin ilgisini çekmesi için kiliseyi yeniden yapıyorlar. Yani benim aklım almıyor. Nasıl buradaki bu tarihi olan, bu kadar yıllık geçmiş olan bir kiliseyi nasıl bu şekilde yenilemeye çalışabilir? Nasıl bu şekilde yenilemek isterler ki? Ben anlamıyorum. Yani en azından tarih olarak kalsaydı çok daha güzel dururdu bence. Bu şekilde bilmiyorum, bana çok aşırı saçma geldi. Gördünüz yani, bildiğiniz sıfırdan baştan yapıyor gibi yani. Bu restore falan değil. Çok değil, çok farklı bir şeydi. Ben çok şaşırdım. Halen de mezarlıklar. Bakın, mezar. Şimdi mezarlıkların içinden yürüyeceğim. Sağım solum mezar. Sağım solum mezar. Komple her yer. Şu an çok garip hissediyorum. Yani hiçbirinin ismi, adı, sanı, hiçbir şey belli değil. Ve bu şekilde defnedilmişler. Çok değişik geldi bana ya açıkçası. Harbi değişik geldi. Ağaçlara kadar her şey bu şekilde yosun tutmuş. Bilmiyorum, bana çok acayip geldi. Şu an bildiğiniz mezarlıkların içerisindeyim. Ve burada birçok YouTuber geliyor. Ben birçok video gördüm YouTube'da buraya dair. İnsanlar geceleyin buraya gelip burada aksiyon arıyorlar. Hani bu biz cin deriz ya. Bunlarda da aynı versiyon hayalet. Burada hayalet arıyorlar. Hani bu YouTube'da bazı kanallar var ya, biz cin gördük, cinle video çektik falan tarzından videolar çekiyorlar. Aynı durum burada da söz konusu. Burada da hayaletlere inanıyorlar. Yani aynı versiyon. Ben bir şey demiyorum. Buradaki hastalar genelde buraya gelip burada aktivite yapıyorlar. Genelde burada çizim yapıyorlar, sanatla ilgileniyorlar gibi aktiviteler. Kafayı yiyeceğim. Burası komple mezarlık. Yani çok garip ya abi ya. Oy, düşüyordum. Abi nereye yürüsen mezarlık ya? Nereye yürüsen? Oha. Ben buraya bir kez daha geleceğim. Ama kamerasız geleceğim. Yani direkt hiç konuşmadan sakin bir kafayla buranın hepsini gezeceğim. Çünkü bilmiyorum, bana aşırı çok şey hissettirdi burası gerçekten. Neyse dostlar, size kiliseyi gösteremedim. Gördüğünüz gibi bildiğiniz adamlar restore etmemiş, bildiğiniz yıkıp yeniden yapmaya başlamışlar. Turistlerin daha çok ilgi ve odağını çekmek için. Bu arada buradaki Bohunice Hastanesi'ni ilk Türkçe olarak anlatan kişi benim. Bunun için gerçekten çok artık gururlu muyum diyeyim, artık seviniyor muyum diyeyim, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama bir ilki yaptığıma inanıyorum. Neyse dostlar, size zahmet. Elinizden geldiğince videolarımı izlememeye çalışın bu aralar. Çünkü 4000 saate ulaşmama çok az kaldı. Sonrasında artık YouTube'da daha rahat bir şekilde, yalan yok, ekonomik olarak daha rahat bir şekilde yoluma devam edebileceğim. Ve tabii ki de YouTube'dan para kazanınca insanın ister istemez motivasyonu daha yüksek oluyor. Bir senedir emek veriyorum. İnşallah 4000 saatimi doldururum ve ardından daha güzel ve daha yeni yollara ve keşiflere çıkarız. Birlikte daha güzel yerlere gidip oralara seyahat edeceğiz. Bu yüzden size zahmet, bu aralar videolarımı açıp izleyin. Merak ettiğiniz, daha önce izlemediğiniz videolarım varsa. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Şurada mezarlığın girişinde biz bir film seti gördük. Hangi film seti bu? Wednesday'in seti. Wednesday dizisinin seti. Wednesday'i zaten biliyorsunuzdur. Çok ünlü bir dizi dünya çapında. Belki başrol karakterini görürüz. Burada çekim yapmaya gelmiş. Acaba niye? Bu siyah arabayı görüyorsunuz. Harika bir şey. Çok büyük bir set buraya gelmiş yani. Aşırı büyük abi.